Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün eğitimimizin birinci günü olacak ve ben de YouTube üzerinde işte böyle bir eğitim serisini yapmak istedim. Can kardeşimiz de bize Bursa'dan geldi. O da bizi sosyal medyadan takip ediyormuş. Böyle birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, yedinci güne kadar elimizden geldiği kadarıyla işlemiş olduğumuz bazı şeyleri yani eğitimleri sizlere burada sunmaya çalışacağız. Çünkü bu işi yapmak isteyen insanlar var, eğitimimize katılmak isteyen insanlar var. Ondan dolayı onlarla ilgili hem siz de bilgilenin diye hem de eğitime gelecek arkadaşlar da hani ne tür bir eğitim yapıyorlar onunla ilgili böyle bir video vlog yapalım dedik. Biraz uzun olacak ama ben kısaltmaya çalışacağım inşallah. Şimdi birinci günden başlayalım bakalım. Veya aşındırarak yok eden iki çeşit pasta var dedik. Araçlarda. Evet, şimdi burada eğitimimizden sonrasında teorikte görmüş olduğumuz şeyleri artık pratikte uygulamaya başlayacağız. Burada da elimizde olan bazı makinaları sana göstereceğiz. Sonra denemelerini yapacağız. İlk günümüzde orbitale çok fazla girmeyeceğiz. Rotary makineyle genellikle çalışma yapacağız. Rotary makinalarımızda şu şekilde düz bir eksen var. Onlarda da burada görmüş olduğum mikrofiber petler vardı ya daha demin çizik almadan gösterdim. Orbital'in keçesi bu yani. Bunlarla yapmaya çalışırsan Nasılsın? heyecan yaptın abi. Çok heyecanlı. Buraya gelenler zaten hep heyecanlı geliyor. İkinci günden, üçüncü günden sonra Bak ben sana açılıyor. söyleyeyim ne olacak biliyor musun? Başlayacaksın ya şimdi. Bir saat geçecek, biraz belki moralin bozulabilir. Bozulur abi. 2 saat sonra biraz toparlayacak. Üçüncü, dördüncü saat. Bugün de olmazsa yarın diyorum tamam diyorsun. Tamam. Olacak abi. Haydi bakalım. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Kaputumuzu da tabii haliyle çalışmamız için çizmemiz gerekiyor. Bunlar aparatlar. Koyduk. Değil mi? Daha sonrasında örnek veriyorum bu bölgeye başlayacaksın. Mesela. Ne oldu? 3 alt. Ondan sonra aşağıya geçiyoruz. Sen daha yavaş hareket edeceksin. Bir gittik, bir geldik. Kaldı. Ve bir şey göstereyim sana, devam et. Şimdi şöyle dur, böyle değil. Biraz kendini bu şekilde şeye bakarak böyle, fiziklere bakarak bu şekilde alttan üstten, sağında solunda bu şekilde bakarak ya. Şimdi böyle yaparsan hiçbir şey göremezsin, tamam mı? Evet. Yani biraz şu hareketi yapman lazım. Işıktan görmen için bak bu şekilde böyle yapıyorsun. Tekenin altı biraz havada kalıyor. Biraz hafif, biraz baskı yapabilirsin. Çok değil. Düz boyalarda çok fazla yaptıktan sonrasında hemen bezle silin. Bu bizim eğitim kaputumuz olduğu için şu anda herhangi bir sorun yok. Gördüğün gibi bunu da silerken şu şekilde eğitim boyunca sakın böyle bir silme şekli yok. Ama yıllanmış bir araç olduğu zaman bu kadar kolay alamayacaksın. Ama tekniğinin bu şekilde olması lazım. Şimdi sen yine aynı şekilde buradan da devam et. Bu tarafı bir keçeyle bitir. Maksadımız ilk günlerde makinenin eli alışkanlığı ama şimdi senin işin daha kolay olacak. Makineye alışkanlığın var çünkü tutuşun çok iyi. Bazı arkadaşlar 2 gün makine tutmayı tam kavrayamadıkları için işe odaklanamıyorlar. Çizgi sallanıyor, oraya çekiyor, böyle oluyor. Şimdi sen biraz daha rahat edeceksin. O yüzden daha güzel olacak diye düşünüyoruz. Başlıyorum. Başlayalım. Yok, ben sana sadece onu söylüyorum. Ha tamam. Çalışabileceğin alan bu kadar olması lazım pastaya. Dışarıdan takılan bir aparat. Benim bunu burada takmamdaki amaç normalde bunlar bu şekilde setler halinde farklı farklı boyutlarda olabiliyor. İşte orta büyüklükte. Ondan sonrasında en büyük olan yerler var. Bu şekilde olan bir kısası daha var bunun.
Şimdi bunu buraya takmamızın sebebi eğitime gelen arkadaşlarımızda balans sarsıntı problemi oluyor. Yani az sonra gösterir size örnek yapmak için. Ta 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 yapıyor makine. Özellikle tavanları yaparken daha fazla oluyor. İlk aşamalarda öğrenilirken en fazla bu problem oluyor. Biz de ondan dolayı balans problemini çözmek için PET'te özellikle daha keçeye göre daha fazla balans şeyi var, durumu var. Ben bunu takıyorum özellikle. Bununla yapsınlar ki balansın şeyini çözebilsinler diye. Bakın şimdi mesela şu olaydan bahsediyorum. Şu. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Yani bunu engelleyebilmemiz için sürekli olarak bana balansın verilmesi gerekiyor. Onu ayarlamak da zor oluyor. Ben de ondan dolayı bu tavanı takıyorum. Şimdi kendisi de bunu balanssız bir şekilde halledebildi ilk aşamada. Devam et kardeşim. Evet, gördüğünüz gibi balans bu oluyor. Ve büyüdüğü için aradaki demiri takmamdan dolayı daha fazla balans oluyor ama o aradaki demiri takmadığımız zaman da yine aynısı oluyor. Ben bilerek takıyorum dediğim gibi. Devam et. Onu balansı yapma bize. Gördüğünüz gibi şu anda olayı halletmiş durumda yani. Çünkü o açı ve güç, baskı ya görüyorsunuz hemen toparlayabiliyor. Bunda böyle 4 tane yapıyorsun değil mi? Evet, ikinci günden herkese merhabalar. Yine kaput başındayız. Bugün de arkadaşımızla beraber bir çizik giderme işlemi yapmaya devam edeceğiz. İkinci günümüzdeki programımız da bu. Ben size şöyle programımızı da buradan tekrardan göstereyim şu şekilde. Yine koyarız tabii ki şey olarak, resim olarak da ekranın kenarına koyarız. İkinci günde de biz bugün orbital makineyle tanışmanın detayları olacak ve yine bugün bir rotary ile çalışma yapacağız. Bu sefer biraz daha zorlu çizikler yapacağız. Zorlu çiziklerden kastımız şu şekilde bazı çizikler oluyor gördüğünüz gibi. Bunlar da Mirka'nın zımparalı, normalde havalı zımparalarla çalışan ürünleri. Mirka Abrolon'un yine zımparası. Bunlarla bu şekilde bir hasar vereceğiz. Bu biraz daha nazik, bu biraz daha agresif bir ürün. Ve çeşitli biraz daha fırça sürtmeleri yapacağım. Ondan sonrasında bakalım dünkü çiziklerle bugünkü çizikler arasında fark var mı yok mu onu anlamaya çalışacağız. Biraz daha zorlayacağız. Daha sonrasında şurada görmüş olduğumuz araç kapımız var. Bu da opak bir boya ve burada da denemeler yapacağız. Aynı şekilde fırçayla bazı çizikler yapacağız. Yine aynı şekilde zımparayla bazı çizikler yapacağız. Şimdiki çalışmalarımıza geçelim. Hadi bismillah diyelim. Sen çizebilirsin kardeşim. Aman ya Rabbi. Çok da abanma. Ondan sonra ben birkaç yerine sadece şöyle yapayım. Işıklandırma yapıyoruz sağdan soldan. Onu öyle tut. Heh. Gördüğünüz gibi hem sağdan hem soldan ve tepedeki spot ışıklarımızla beraber güzel bir çalışma yapılsın diye. Evet, başlıyoruz. Yaptım da aşağıya gelmeyince buralara dedim. Bak, şimdi buraları bu şekilde yapabilirsin. Şimdi bir tane artık. Hayırlı işler sana bu arada. İşin zor vallahi. Hadi bakalım. Zımpara izler. Biraz şimdi şöyle bir durum var. Kapat. Buradaki izleyicilerimize de söyleyelim bunu. Zımparalı yüzeylerde biraz daha normale göre pasta fazla koymamız icap edebiliyor. Çünkü bunların içinde haliyle pastalarda aşındırma var. Aşındırma olduğu için yani o anlattık ya teorik bilgilerde molekül hani. Ondan dolayı biraz daha fazla koyabilirsin ki biraz daha hızlı çizik alabilmen için ara ara yapabilirsin. Devam et. Sen sadece bu yukarıyı yaparken şu şekilde yapman her zaman daha iyi.
yaptık. Orbital makine eksantrik olarak çalışıyor. Hem bu şekilde dönüyor, aynı zamanda sallanarak dönüyor. Diğer rotary makinede sadece bir düz dönüş yapıyor. Onu yaptıktan sonra arkasından biliyorsunuz ki bununla giriyoruz. Şimdi burada da orbital makine üzerine yoğunlaştık. Çalışma prensibi de bu şekilde. Burada tabii ki farklı petler denetiyorum. Şu anda keçenin arkasından orta sertlikte bir süngerle beraber geride kalan hasarları toplamak için ardından bir finish çalışması yapacağız. Onun arkasından da bugün orbitalle çizik alma, yani önceden daha demin vermiş olduğumuz zımpara çiziklerini rotary makineyle değil de orbital makineyle alışını göstereceğiz. Var. Bunları orbital makine ile almaya çalışıyoruz. Eğer ki gitmezse birinci aşamada olan keçeyle alınamayan çiziklerdir bunlar. Ama bakın buraya geldiğimiz zaman burada bu şekilde bir problem yok gördüğünüz gibi. Ama çok minimal olanlar var gördüğünüz gibi. Onları da farklı değil mi çalışma prensibi? Yani sürgeç şeklinde olmuyor gördüğün gibi. Pedi temizlenmesi mesela vesaire. Nelerle karşılaştın biraz önce? Biraz önce ped çok temiz değildi. O yüzden çizdi. İyice çizdi yani. Kurtarmaya çalışırken daha da kötü yaptık. Ondan sonra pedimizi temizledik. Temizledikten sonra güzel sonuçlar elde ettik. Evet, şu an temizlenip de yapılan yeri şu bölgeler. Evet, devam edelim. En son bir finish çalışması yapacağız. Finish çalışmasında da bu süngerimiz biraz daha yumuşak. Çok yumuşak değil. Yani biz bir wax olarak genellikle finish aşamalarında böyle çok yumuşak tercih etmiyoruz. Onun bazı sebepleri var. Onu ancak çalışma esnasında eğitimlerimizde gösterebiliyoruz. Biz finish pastamızla beraber bir çalışma yapacağız. Burada bir müddet bu şekilde durmamızda fayda var. Evet arkadaşlar, şu anda finish'ten sonra artık her şeyi bitirdik. Ver bakalım abi. Şöyle biraz da. Bu yansımalar hologram değil. Bu bizim spotlardan bu şekilde yanlarında görüyorsunuz şey yapıyor. Ondan dolayı. Yoksa yüzey. Şimdi rotary ile çizik almadan sonra orbital ile çizik almayı gösterdik. Burada bizim derin çizikler yapabilmemiz için yine zımpara olarak yapıyoruz. Gel buyur gel. Bu şekilde biz zımpara çizikleri yapıyorum ben. Çünkü verebileceğimiz en ağır şu an Scotch Brite'la, bulaşık süngeriyle veya bu şekilde olan zımparalarla. LHR 21 mark olarak geçiyor. 21 salınım bir makina. Diğeri ise burada Liquid Element markasının 15 salınımlı olan T4000 orbital makinesi var. Bunların birbirlerine göre salınım farkları var. 15 salınım ve 21 salınım olarak çalışıyor. Bir salınımları bazıları daha iyi çizik alabildiğini söylüyor. Bazıları küçüklerle çalışmanın daha güzel olduğunu söylüyor. Şimdi biz burada bu çiziyi alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? Onunla ilgili bir çalışma yapacağız. Bu arada ben pedi de yeni yıkamıştım. Biraz sulanacak maalesef. Ondan dolayı kardeşim 15 sanımla da 21 sanımla da çalıştın. Rupes büyük sende ne hissettirdi, diğeri ne hissettirdi? Abi Rupes büyük. Hem büyük yani adı gibi. Hı. Hem de ağır. Evet. Yani çok fazla bir titreşim salınım var. Pek yani kullanamadım ben. Ben kullanamadım. Hı. Veya hani başka rahat eden vardır bilmiyorum ama. Elle de çizik almayı bugün hallettik. Hallettik abi. Nasıl? Öğrendik. Güzel.
Yani geldiğine göre neler hissediyorsun mesela bugün? Rotary gördün, orbital gördün, farkları gördün orbitallerdeki. Abi dediğim gibi ben pasta atıyordum önceden de hani, ama bu denli atmıyormuşum yani. Ben açıkçası pasta polişi yapmıyormuşum. Hı hı. Ya dükkan da açıyoruz ama hani iyi ki gelmişim. Çok farklı detaylar var, farklı prensipleri var, tutuşları var. Yani petleri var, mikrofiberi var. Var yani, var da var. Tavanlar var, petler var. Kafası biraz döndü arkadaşın ama alışacak. 4. günde her şey tam olacak inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Şimdi burada kuru zımparayla daha derin bir çizikler yapacağız. Bastırabilirsin ama çok fazla bastırma çünkü opak boya başına bela açacak. Evet, gördüğünüz gibi çiziklerimiz bu şekilde. Bunlar arkadaşlar yani kendi arabanıza yapsanız bunlar kolay kolay çıkmayacak çiziklerini de sağlı sollu yapıyor. Tam sıkıntı yani. Şimdi aynı şekilde diğerinde olduğu gibi bak bu ışıklarla çalışırken her zaman bunu burada tutarsan olmaz. Bunu indireceksin abi aşağıya. Tamam mı? Aynı seviyede olacak ve çalıştığın yere bakarken her zaman böyle çaprazdan bakman gerekecek. Yani oradan çalışıyorsan çalışırken öyle çalışman lazım normalde. Anladın değil mi? Takır tukur bir balans problemi yaşıyor. Mesela aşağı doğru in bakayım, aşağıya nasıl yapacaksın? Ben sana hiçbir şey göstermeden şu alt kısmını yapmaya çalış mesela. Evet. Biraz daha aşağıya. Evet. Önceden birkaç araba yapıp makine eline aldığı için şu anda burada titretmeden iş yapıyor. Buraya gelen, normalde eğitime gelen adamların burada ter döküyorlardı bu aşağıda. Çünkü ne yapıyor adam? Böyle tutarak yapmaya çalışıyor, anladın mı? Bu sefer de sürekli sallanıyor. Sen şu anda açıyı bildiğin için güzel gidiyorsun oradan, hani kafaya yazmışsın. Tamam, yukarıda devam edebilirsin şu anda. Şu anda Can ilk aşamayı yaptı. Keçeyle giriş yaptı. Keçeyle giriş yaptıktan sonra güzel yaptım dedi orayı da. Ben de bir alkol promil testi yapacağım şimdi oraya. Bakalım iyi mi yapmış, doğru mu teknikle yapmış. Onları yoksa alkol fazla mı almış bakalım bir. Opak boya, zımpara çiziğini almak arkadaşlar, kusursuz olarak almak biraz zordur. Kamerada gözükmeyebilir. Artık orada da siz benim görüşüme güveneceksiniz. Gayet güzel. 10 numara. Yani kolay kolay herkes bunu bu şekilde çıkaramaz. Hoşuma gitti yani. Opak boyalarda, metalik boyalardaki gibi kolay olmuyor. Tabii ki bunun arkasından şu anda bez bile çiziyor yani o kadar yamuk yumuk sildiğimiz için bez bile çiziyor. O kadar narin boyalardır. Kapıda da biz bu şekilde bir deneme yapıyoruz. Sadece size ufak bir örnek göstermeye çalışacağım. Şimdi keçeyle ilk giriş yaptı. Zımpara çizikleri dediğimiz gibi normal çizikler değil. Fırça çiziğinden kat kat daha zor olan çizikler. Ve burada da onun arkasından bir arakat toparlama yapacağız. Arkasından da bir finish işlemi yapacağız. Ama ben şu an alkolle çizdiğim yeri size göstereyim ki güzel bir sonuçtur. Şu an odaklamayı yapamıyorum. Evet, şu an yakın çekime geçti. Bakın, ışığın etrafında güzel bir performans. Orası önceden bir arka. Sadece şuralarda biraz çizikler kalmış. Gördüğünüz gibi. Onun dışında genel olarak güzel. Burası biraz daha zorladı değil mi? Zorladı. Bu boya zorladı. Aynen. Bakalım, yavaş yavaş ilerliyoruz. Hadi bakalım.